Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çiğ börek tarifi hazırladım. Dışı çıtır, içi de sulu olan bu güzel tarifi nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Hamurumuz için yoğurma kabının içerisine 4,5 su bardağı unu ekledim. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. Ve kenar kısımlarına 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Orta kısmına da 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum ve karıştırıyorum. Unun markasına göre su miktarı değişiklik gösterebilir. Gerekli görürseniz su ekleyebilirsiniz. Hamuru spatula ile karıştırdıktan sonra artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurum sert olduğu için yarım su bardağı su doldurdum. Ve bir kısmını ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Bardağın içinde kalan suyu kasenin içerisine döktükten sonra suya batırarak hamuru güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak olmayacak. Hamurun üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bir yandan da iç harcımı hazırlıyorum. Kasenin içerisine 350 gram kıymayı ekledim. Üzerine ince kıyılmış 1 adet orta boy kuru soğan ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay bardağı su ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri ekledikten sonra karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İç harcımı hazırladıktan sonra kenara alıyorum. 30 dakikanın sonunda hamurum dinlendi. Hamuru masaya alıp bezeleme işlemine geçiyorum. Öncelikle hamuru rulo haline getiriyorum ve 3 eşit parçaya ayırıyorum. Ve her bir parçayı elimle beze haline getiriyorum. Hamuru beze haline getirdikten sonra ilk bezeyi açmaya başlıyorum. Öncelikle hamuru elimle büyütüyorum. Daha sonra oklava yardımıyla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçan arkadaşlarım oradan bakabilirler. Hamuru iyice büyüttükten sonra size şöyle kalınlığını göstermek istiyorum. Çok ince olmayacak şekilde hamuru açtım. Çiğ böreğimin büyüklüğünün eşit olması için bir kapaktan yardım alıyorum. Gördüğünüz gibi kapakla aynı büyüklükte hamurlar kesiyorum. Ve kalan hamurları tekrardan beze haline getirip tekrardan kullanıyorum. Hamurların içine birer yemek kaşığı olacak şekilde iç harçtan koyuyorum. Daha sonra da hamurun diğer parçasını üzerine kapatıp iyice kenar kısımlarını bastırıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Kenar kısımlarını iyice kapatalım ki kızartma aşamasında sıkıntı yaşamayalım. Siz eğer bu şekilde büyük hamur açmak istemiyorsanız hamurunuzu 20 eşit parçaya ayırıp beze haline getirin. Ve daha sonra da istediğiniz ebatlarda açarak çiğ börek haline getirebilirsiniz. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra artık kızartma aşamasına geçiyorum. Çiğ böreğimi derin yağda kızartıyorum. İyice ısınmış olan yağın içerisine böreklerimi koyuyorum. Ve iki tarafını aynı şekilde pembeleşmesi için çeviriyorum.
İlk böreklerimiz pişti. Yağını iyice süzdürerek sunum tabağıma alıyorum. Ve kalan çiğ böreklerimi de aynı şekilde pişiriyorum. Çiğ böreklerim artık hazır. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel görünüyorlar. Dışı çatır çatır, içerisi de sulu bir şekilde güzel bir çiğ börek oldu. Size şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok güzel şekilde pişmiş, inanılmaz lezzetli bir börek oldu. Çiğ böreğimi hem büyük kapaklı hem de küçük kapaklı olacak şekilde 2 ebatta yaptım. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.